Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Kanalıma ilk defa gelen herkese yürekten hoş geldiniz demek istiyorum. Eğer burada enerjiniz sizi bana getirdiyse bunun bir sebebi olduğuna inanıyorum. Aramıza katılmak isterseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Beni uzun zamandır takip eden, her videoda sevgisini ve desteğini hissettiren güzel insanlarım, abonelerim, sizlere de kocaman teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Her birinizin güzel enerjisi bu kanalın en büyük gücü. Şimdi videomu ilk kez izleyen tüm dinleyici ve izleyicilerime de tekrar hoş geldiniz diyerek bu fal size rehberlik eder. Kalbinize dokunan mesajları alırsınız İnşallah. Hazırsanız enerjimize odaklanalım ve bakalım fincanımız bugün bize neler anlatıyor. Evet. Şimdi böyle fincanın ilk izlenimlerine şöyle bir bakmak istiyorum ben. Evet. Şimdi dip kısmından başlayalım. Dip kısmına baktığımda arkadaşlar telvelerin kenarlara doğru toplandığını gördüm. Bu bana bekleyen ama zamanı yaklaşmış bir konuyu gösteriyor. Bunun yanı sıra burada iri cüsseli bir insan figürü dikkatimi çekiyor. Ayaklarını iki yana sağlam basmış. Bu da güçlü, kararlı ve kolay kolay geri adım atmayan bir kişi ismi geliyor. Bu kişi siz olabilirsiniz ya da hayatınızda etkili bir erkek figürü olabilir arkadaşlar. Şimdi asıl beni ilgilendiren detaysa başının üzerinde tuttuğu tilki. Uzun ve gösterişli kuyruğuyla bana net bir şekilde tilkiyi çağrıştırdı. Fal dilinde tilki zekayı, kurnazlığı, stratejiyi ve olayları akıl yoluyla çözmeyi temsil ediyor. Şimdi burada gördüğüm mesaj, siz ya da bu kişi kurnaz davranan birini alt edecek ya da aklını doğru kullanarak önemli bir avantaj elde edecek. Şimdi tilkinin başının üzerinde tutulması zekanın ön plana çıkacağını, doğru hamlelerin size yaklaşmaya, başarıya taşıyacağını söylüyor. Çevrenizde herkese hemen güvenmemeniz gereken bir dönem olabilir. Ancak siz sakin ve bilinçli hareket ettiğiniz sürece bu durumun kazançlısı olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada sanki bu İstanbul'daki Kız Kulesi'ni andırdı bana. Bu doğrudan Kız Kulesi değil, ancak şekil olarak bana onu çağrıştırdı. Şimdi fal dilinde kule yüksek hedefleri, bekleyişi, önemli bir haberi ve uzaktan gelecek gelişmeleri simgeliyor. Aynı zamanda güçlü durmayı ve sabırla doğru zamanı beklemeyi de anlatıyor. Özellikle beklediğiniz bir haberin, resmi bir işin ya da hayatınızda yükselişe geçeceğiniz bir dönemin yaklaştığını söylüyor. Şimdi eğer şehir dışı ya da denizle bağlantılı bir planınız varsa bununla ilgili güzel bir gelişme de yaşayabilirsiniz. Kulenin fincanın dip kısmında çıkmış olması bu konunun köklü olduğunu ve zamanı geldiğinde sağlam bir şekilde sonuçlanacağını gösteriyor. Sabırlı olun, çünkü görünen o ki beklediğiniz güzel gelişme adım adım size doğru geliyor arkadaşlar. Bakın hemen şurada dip kısmında. Şimdi burada yine dip kısımda arkadaşlar kısık gözler görüyorum ben aynı zamanda. Bir şey açık etmeyen, sessizce gözlem yapan insanları temsil ediyor. Çevrenizde sizi merak eden, attığınız adımları takip eden ya da başarılarınızı uzaktan izleyen kişiler olabilir.
Herkesin niyeti kötü olmak zorunda değil. Ancak enerjinizi kiminle paylaştığınıza dikkat etmenizde faydalı görüyorum ben. Şimdi bu üç gözün bir arada görünmesi peş peşe gelecek iş, gelişme ya da 3 farklı kişiden haber almaya işaret ediyor. Fincanın dip kısmında çıkmış. Bu durum bir süredir hayatınızda etkili olduğunu ancak yakında daha net bir şekilde ortaya çıkacağını söyleyebilirim. Burada sezgilerinize güvenmeniz gerektiğini de hissediyorum. Çünkü iç sesiniz size kimin samimi, kimin mesafeli olduğunu zaten gösterecek. Enerjinizi koruduğunuz sürece bu süreçten güçlenerek çıkacağınızı söyleyebilirim. Şimdi burada arkadaşlar elinde ayna olan, aynı zamanda sağ kolunun altında, bana doğru sağ kolunun altında ise bembeyaz bir kalp oluşmuş. Ayna yüzleşmeyi, gerçeklerin ortaya çıkmasını ve kişinin kendini daha net görmesini simgeliyor. Şimdi yakın zamanda sizin hem de hayatınızdaki bir kişinin bazı konularla, gerçeklerle yüzleşeceğini hissediyorum. Gizli kalan bir durum netleşebilir ya da kafanızı kurcalayan bir konu açığa kavuşabilir. Şimdi beyaz kalp ise güzel bir sembol, temiz niyetleri, saf sevgiyi, affetmeyi ve gönül huzurunu temsil ediyor. Özellikle duygusal anlamda güzel bir haber, samimi bir konuşma ya da kalpten gelen bir adım gibi görünüyor. Şimdi aynanın ve beyaz kalbin aynı figürde birleşmesi gerçekten ortaya çıktıkça kalbinizi ferahlatacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kırgınlıklar varsa tatlıya bağlanacak, yanlış anlaşılmalar sona erebilir. Bu sembolün enerjisi oldukça aydınlık ve olumlu arkadaşlar. Bakın tam şurada sanki bir T, Ü ve L, sanki orada bir tül yazıyor arkadaşlar. İnce bir perdeyi, gizli kalan konuları ve henüz tam olarak görünmeyen gerçekleri simgeler. Yani şu an bazı olaylar size net görünmüyor olabilir. Ancak bir perde yavaş yavaş aralanacak ve gerçekler ortaya çıkacak. Burada sabır mesajı alıyorum. Önce aşmanız gereken küçük bir engel var. Ardından üzerindeki perde kalkıyor ve her şey daha anlaşılır bir hale geliyor. Özellikle beklediğiniz bir konuda belirsizliklerin sona erdiğini, ferahlayacağınız bir döneme giriş yaptığınızı hissediyorum arkadaşlar. Ve bakın şurada bir kapı açılmış, görüyor musunuz? Kapı resmen açılmış. Ve bu T, Ü ve L harflerinin olduğu tül dediğimin hemen üzerinde arkadaşlar. Bu harflerle bağlantılı da olabilir. Şimdi bu tül yazısının hemen yanında sanki bir tavus kuşu ama başı aşağı doğru eğik ve dikkatimi çeken bir şey var. Kuyruğu henüz açılmamış. Bu da bana zamanı henüz gelmemiş ama çok güzel bir gelişmenin yaklaştığını hissettirdi. Fil dilinde tavus kuşu, fal dilinde tavus kuşu kısmeti, itibarı, güzelliği, başarıyı ve dikkat çekecek gelişmeleri temsil ediyor. Şimdi burada kuyruğunun kapalı olması ise bu kısmetin ya da başarının henüz tam anlamıyla ortaya çıkmadığını, doğru zamanı beklediğini gösteriyor. Yakın zamanda bu enerji açığa çıkacak ve sizi sevindirecek bir haber alacaksınız diyorum arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Kuyruğu kapalı ve hemen şurada ve başı aşağıda.
Ve bakın bunun hemen altında şurada beyaz bir fiyonk arkadaşlar. Kurdele şekli olmuş. Hediye, sürpriz, kutlama, sevindirici gelişmeleri anlatıyor. Aynı zamanda iki insan arasındaki bağın güçlenmesi, güzel bir teklif ya da anlamlı bir buluşmayı da temsil ediyor. Bu iki sembolü birlikte olumlu görüyorum arkadaşlar. Sabırla beklediğiniz bir konu zamanı geldiğinde açığa çıkacak ve ardından sizi mutlu edecek bir sürpriz ya da güzel bir kısmetle karşılaşabilirsiniz. Enerji hayırlı ve sevindirici gözüküyor. Sanki burada bir kara köpek arkadaşlar, koyu renkli çıkmış çünkü. Ağzı açık, sanki havlıyor bu köpek. Bakın şurada ağzı açık. Bu yüzü bu köpeğin tavus kuşuna doğru yönelik arkadaşlar. Köpek sadakati, dostluğu ve koruyucu enerjiyi temsil ediyor. Ancak havlıyor olması size uyaran bir mesaj ya da çevrenizde konuşulan bazı konular olduğuna da işaret ediyor. Sanki bir kişi sizi bir konuda uyarmaya çalışıyor ya da dikkatli olmanız gereken bir durum var burada. Köpeğin tavus kuşuna dönük olması ise tavus kuşu kısmeti, başarıyı ve güzel gelişmeleri temsil ederken havlayan köpek bu güzel gelişmelerin öncesinde gelebilecek dedikodulara, kıskanç bakışlara ve çevreden gelen yorumlara işaret edebilir. Bu yüzden herkesle her planınızı paylaşmamanızı söylüyorum arkadaşlar. Enerjinizi korumanızda fayda var. Ama köpeğin aynı zamanda koruyucu bir enerji taşıdığını da hissediyorum. Yani olası olumsuzluklara karşı sizi uyaran ve zarar görmenizi engelleyen bir destek var burada. Sonuç olarak kısmetiniz görünmüş. Sadece bu süreçte çevrenizin etkisine fazla kapılmadan yolunuza devam etmeniz gerektiğini söylüyorum burada size. Şimdi bu köpeğin arkasına geldiğimde arkadaşlar bakın şurada sanki bir ağaç bu. Köklü düzeni, aileyi, bereketi, uzun ömürlü başarıları ve sağlam temelleri temsil ediyor. Şimdi bu sembol hayatınızda kalıcı olacak güzel gelişmelere işaret. Emek verdiğiniz bir konu meyvesini vermeye başlayabilir arkadaşlar. Çünkü ağacın hemen yanında parlak bir güneş görüyorum ben. Bakın şurada. Güneş aydınlanmayı, ferahlamayı, müjdeli haberleri ve karanlıkta kalan konuların gün yüzüne çıkmasını simgeliyor. Sıkıntılı bir dönem yaşadıysanız bu enerjinin ardından rahatlayacağınız ve yüzünüzü güldürecek gelişmeler görünüyor. Şimdi burada köpek, ağaç ve güneş sembollerini birlikte değerlendirdiğimde sizi koruyan bir enerjiyle birlikte köklü ve kalıcı bir kısmetin olduğunu hissettiriyor. Önünüzdeki engeller yavaş yavaş geride kalırken yerini aydınlık, bereketli bir döneme bırakıyor. Özellikle aile, iş, maddi konular ya da güçlenebileceğiniz, kendiniz daha güvenli hissedeceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buraya odaklanmanızı istiyorum. Burada bakın diz çökmüş bir erkek figürü var. Görüyor musunuz? Beyaz. Ve elinde kocaman bir yüzük var. Yüzük çok büyük. Bana hem sabrı hem de içten gelen bir dileği simgeledi bu. Sanki uzun zamandır beklenen bir konu için sessizce umut eden bir enerji var burada. Şimdi elindeki yüzük gerçekten çok büyük. Yüzük bağlılığı, ciddi kararları, anlaşmaları, sözleri ve hayırlı kısmetleri temsil ediyor. Yüzüğün bu kadar büyük görünmesi ise sıradan bir gelişme değil. Hayatınızda önemli bir dönüm noktası olabilecek bir olayı işaret ediyor arkadaşlar. Bu bazı kişiler için bir söz, nişan ya da evlilik teklifi olarak değerlendiriyorum ben. Bazıları için ise iş hayatında önemli bir imza,
ortaklık ya da uzun vadeli bir anlaşma diyeceğim buna. Yeni yüzük her zaman sadece aşkı değil, aynı zamanda güçlü bir bağ ve ciddi bir başlangıcı anlatır. Şimdi bu figürün ve yüzüğün beyaz olması bu gelişmenin temiz niyetlerle ve hayırlı bir şekilde geleceğini gösteriyor ve burada kalpten edilen bir duanın karşılık bulacağını, sabırla beklenen bir konunun güzel bir sonuca bağlanacağına dair oldukça olumlu bir enerji var arkadaşlar. Aynı zamanda burada fincanın en dibinde bir U harfi görüyorum. Net çıkmış. Dikkat çekiyor çünkü. Bazen bir kişinin adı olur, soyadı olur, baş harfi olabilir, içinde olabilir. Bazen de önemli bir yerin ismi olanı temsil ediyor olabilir. Hayatınızda U harfiyle başlayan bir kişi, bir şehir, bir kurum ya da sizi etkileyecek bir gelişme gündeme gelir. Dip kısmında çıkması bu konunun köklü bir meseleyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Belki uzun zamandır beklediğiniz bir haber, gecikmiş bir görüşme ya da geçmişten gelen bir konu yeniden karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Şimdi burada diğer sembollerimizle birlikte bu harfin olumsuz bir enerji taşıdığını görmüyorum. Tam aksine gizli tam aksine gizli değil, sizi önemli bir gelişmeye götürecek bir işaret gibi duruyor. Eğer hayatınızda U harfiyle bağlantılı biri ya da bir konu varsa önünüzdeki dönemde bununla ilgili dikkat çekici bir hareketlilik yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fincanınızın tabağına gelmek istiyorum. Tabi tabağımız bu arada biraz kurudu. Ama evet, şimdi burada arkadaşlar kıskacı olan bir yengeç görüyorum. Bakın şurada kıskacı var. Bir yengeç bu canlarım. Şimdi bu korumayı, aileyi, duygusal bağları ve sezgileri temsil ediyor. Aynı zamanda sabırlı ilerlemeyi ve doğru zamanı beklemeyi anlatıyor. Acele etmek yerine sağlam adımlarla ilerlediğinizde çok daha güzel sonuçlar alacağınızı gösteren bir sembol. Şimdi yengecin kıskacının belirgin olması ise elinizde tutmak istediğiniz bir fırsata, hakkınızı savunacağınıza ve size ait olan bir konuda güçlü duracağınıza işaret ediyor. Uzun zamandır emek verdiğiniz bir konuda pes etmemeniz gerektiğini söylüyor. Şimdi bazı yorumlarda yengeç deniz kenarını, suyla bağlantılı bir yolculuğu ya da yengeç burcundan bir kişiyi de temsil edebilir. Ancak ben bu fincanda en çok aile bağlarının güçlenmesi, duygusal anlamda güven hissinin artması ve ailenize gelecek değerli bir kısmet enerjisini hissediyorum arkadaşlar bu falda. Genel olarak sabrın karşılığını alacağınız ve hayatınıza hayırlı gelişmelerin adım adım yaklaşacağını gösteriyor. Şimdi burada arkadaşlar iki silüet var ve tek vücut ve sanki bunlar dans ediyor gibi. Bakın bu iki silüet sanki dans ediyor. Bakın birini yatırmış gibi böyle kollarından tutup. Yani burada ve hemen şurada bakın bir kalp mevcut arkadaşlar. Çok güzel çıkmış burası da. Tabi burası bence tabağın en güzel sembollerinden biri olmuş. Kalp sevgiyi, duygusal yakınlaşmayı, barışmayı ve gönül ilişkilerini, güzel gelişmeleri temsil ediyor. Bana iki insanın yollarının yeniden kesişeceğini ya da
aralarındaki bağın daha da güçleneceğini söylüyor. Eğer hayatınızda biri varsa ilişkinizde daha sıcak ve mutlu bir dönem başlayabilir. Bekar olanlar ise yeni tanışma, karşılıklı ilgi, kalpten kurulacak bir bağ diyebiliriz buna. Şimdi bu dans eden figürler aynı zamanda uyumu, ortak hareket etmeyi ve hayatının ritmini birlikte yakalamayı simgeliyor. Bu kalpte bu enerjiyi destekliyor. Ben burada sevgiyle atılacak bir adım, güzel bir konuşma ya da yüzünüzü güldürecek duygusal bir gelişme görüyorum. Enerjisi oldukça aydınlık ve hayırlı arkadaşlar. Bakın burada yine yan yana oturmuş iki insan görüyorum ve bu dans eden iki figürün yanında oturmuşlar ve yüz yüze bir konuşma gerçekleşiyor aralarında muhtemelen. Ama güzel, ikisinin de vücutları birbirine çok yakın. Bu da aralarındaki samimi bir konuşma. Bu güçlü bir bağ ve karşılıklı güven olduğunu hissettiriyor. Yüz yüze konuşan figürler iletişimi, küslüklerin sona ermesi, beklenen bir görüşmeyi ve kalpten yapılacak bir konuşmayı temsil ediyor. Uzun zamandır söylenemeyen sözler dile geliyor. Yanlış anlaşılmalar ortadan kalkıyor. Figürlerin birbirine yakın oturması ise aralarındaki mesafenin kapanacağını, duygusal ya da manevi anlamda yakınlaşmayı simgeliyor. Şimdi eğer beklediğiniz bir görüşme varsa bunun olumlu geçeceğini ve iki tarafında birbirini daha iyi anlayacağını düşünüyorum ben. Özellikle biraz önce gördüğümüz kalp sembolüyle birlikte değerlendirirsek bu konuşmanın güzel sonuçlar doğuracağını, sevindirici haberler ve içten paylaşımlarla tamamlanacağını hissediyorum arkadaşlar. Bakın bu tilki yine burada çıktı. Gördünüz mü? Kuyruğu çok belirgin, ayakları ve bu bir tilki arkadaşlar. Aynı tilki bakın bu sefer de fincanımızın burasında çıktı. Bu bize şimdi bu hem tabağımızda hem de fincanımızda görünmüş olması daha güçlü, yani o mesajın daha güçlü olduğuna ve dikkat edilmesi gerektiğini işaret ediyor. Zeka, strateji, pratik düşünme ve olaylara akılcı yaklaşmayı temsil ediyor. Aynı zamanda kurnaz davranan ya da her niyetini açık etmeyen bir kişiyi arkadaşlar karşıda bu kişiye karşı da dikkatli olmanız gerektiğini söyleyebilirim. Yeniden görünmesi çünkü tilkinin bana önünüzdeki süreçte acele kararlar vermek yerine aklınızı ve sezgilerinizi birlikte kullanmanızı öneriyorum. Doğru hamleyi yaptığınız takdirde bu durum sizin lehinize dönecek. Olumsuz bir enerji almıyorum ama zekanız sayesinde bu engeli aşacağınızı, doğru zamanda doğru adımı atarak önemli bir fırsatı değerlendireceğinizi hissediyorum. Sadece çevrenizdeki herkesle planlarınızı paylaşmayın ve biraz daha temkinli ilerlemeniz sizin için faydalı olacak arkadaşım. Küçük küçük birçok kısmetlerimiz var. Onu da söyleyelim. Şimdi burada çok dikkatimi çeken başka bir figür olmadı. Bakın burada aynı zamanda bir virgül var arkadaşlar. Bir virgül ve bir nokta. Yani buna dikkat etmek gerekir. Şimdi bunlar falda bazen bu tür işaretler önemli mesajlar taşıyor.
Bir konunun henüz bitmediğini, sadece kısa bir duraklama yaşandığını simgeliyor virgül. Son değil, küçük bir bekleyiş ya da ara dönem anlamına geliyor. Nokta ise bir konunun netleşmesini, tamamlanmasını ve kesin bir sonuca ulaşmasını temsil ediyor. Bu iki işaret birlikte bana şunu söylüyor. Hayatınızda beklemede olan bir konu önce kısa bir gecikme yaşayacak, ardından kesin bir sonuca ulaşacak. Bu nedenle sabırlı olmanız ve acele karar vermemeniz burada önemli. Fincanın verdiği ve tabağın verdiği bana mesaj, her ayrıntıya dikkat edin şeklinde alıyorum arkadaşlar. Yapacağınız görüşmelerde, atacağınız imzalarda ya da alacağınız kararlarda küçük ayrıntıları gözden kaçırmayın. Çünkü bazen küçük bir detay sonucun çok daha hayırlı olmasını sağlayabilir. Onun için dikkatli olun arkadaşlar. Evet, falımın da sonuna geldim. Falımızın anlattığı bugünlük bu kadardı. İnşallah çıkan semboller, güzel semboller hayatınıza sağlık, huzur, bereket, mutluluk olarak yansısın. Unutmayın, fal sadece bir yorum. Asıl yolunuzu çizen niyetiniz, emeğiniz ve aldığınız kararlar. Eğer yorumlar size uyduysa ya da kalbinize dokunan bir mesaj aldıysanız bunu yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma ilk kez gelenler için tekrar ediyorum. Abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Sizinle birlikte her akşam bir fal bakıyorum. Her geçen gün daha da güzelleşiyoruz. Bir sonraki fal yorumunda yeniden görüşmek dileğiyle, sağlıkla, sevgiyle ve umutla, güzel enerjilerle kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın efendim.